Herkese merhaba, LoJuTube'a hoş geldiniz. Başlamadan hemen önce kanalımıza abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz bize harika bir destek vermiş olursunuz. Bugün adını hepimizin duyduğu ama yahu bunlar tam olarak ne iş yapar diye sıkça sorduğumuz o devasa yapıya yani TOB'a, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne yakından bakıyoruz. Gelin bu gücün ardındaki hikayeyi hep birlikte tane tane anlayalım. Şöyle bir an için gözünüzde canlandırın. Türkiye'deki o devasa sanayi tesislerinden tutun da her gün selam verip geçtiğimiz mahallemizdeki bakkala kadar yaklaşık 2 milyon işletme var. Peki bu kadar farklı ölçekteki işletmeyi tek bir masanın etrafında kim topluyor? Onların ortak sesi kim oluyor? İşte bu sorunun cevabı bizi dosdoğru TOB'a çıkarıyor. O zaman haydi zaman makinesine atlayıp her şeyin başladığı yere, bu dev yapının fikir tohumlarının atıldığı döneme gidelim. Yolculuğumuz Osmanlı İmparatorluğu'nun son demlerinde başlıyor. Düşünün, 19. yüzyıldayız. Ticaret var, hareket var ama ortada bir kural yok, tam bir karmaşa. Herkes kendi başına. İşte tam o dönemde tüccarlar ve esnaf diyor ki, bir dakika, bizim bir araya gelmemiz lazım, güçlerimizi birleştirmeli, sesimizi birlikte duyurmalı ve sorunlarımıza ortak çözümler bulmalıyız. İşte bu ihtiyaç, o büyük fikrin ilk kıvılcımıydı aslında. Ve o küçük kıvılcım zamanla büyüyüp adeta bir meşaleye dönüştü. İlk somut adım 1891'de İzmir'de modern bir borsanın kurulmasıyla atıldı. Sonra Cumhuriyet dönemiyle birlikte ekonomik kalkınma artık bir devlet politikası haline geldi. 1950'de odaları belli bir düzene sokan yasa çıktı. Ve takvimler 1952'yi gösterdiğinde ülkedeki tüm bu dağınık odaları ve borsaları tek bir ulusal çatı altında toplayan o yapı, yani TOB, resmen hayata geçti. İşte bakın, bu da o ilk adımların somut bir anıtı. Tarihi İzmir Ticaret Borsası binası. Bu sadece taştan, tuğladan bir yapı değil. Bu, o günlerdeki bir ihtiyacın, bir fikrin nasıl ete kemiğe büründüğünün canlı bir kanıtı. Peki, güzel, o tek bir tohumdan bugünkü devasa ağaca yani TOB'a nasıl ulaşıldı? Gelin şimdi bir sonraki adıma geçelim ve bu yapının mimarisini nasıl inşa edildiğini daha yakından görelim. Evet, işte karşınızda tam adıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Şimdi burası önemli. TOB herhangi bir dernek ya da sivil toplum kuruluşu gibi değil. Kanunla kurulmuş, Türkiye'deki bütün özel sektörün yasal ve tek temsilcisi olan en üst kuruluş. Yani özel sektörün devletteki resmi adresi, sözcüsü desek yanlış olmaz. Bu yapıyı kafamızda canlandırmanın en kolay yolu onu dev bir şemsiyeye benzetmek. Düşünün, Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce ticaret odası, sanayi odası, deniz ticaret odası, ticaret borsası var. İşte bunların hepsi bu dev TOB şemsiyesinin altında toplanıyor. TOB onları hem bir arada tutuyor hem de dış etkenlere karşı koruyor. Peki bu dev şemsiye nasıl işliyor? Bunu da bir güç piramidi gibi düşünebiliriz. Piramidin en altında yani tabanında şehirlerimizdeki yerel odalar var. İşte işletmeler, şirketler doğrudan bu odalara üye oluyor. Bir üst katmanda bölgesel konuları ele alan konseyler var. Ve en tepede yani piramidin zirvesinde ise Ankara'daki TOB Genel Merkezi oturuyor. Ülke ekonomisini ilgilendiren büyük, stratejik kararlar işte tam da burada alınıyor. Tamam, yapıyı anladık, dev bir şemsiye, bir güç piramidi. Peki bu devasa organizasyon üyeleri için her gün pratikte ne yapıyor? Görevleri neler? Gelin ona bakalım. Aslında yaptıkları işi birkaç ana başlıkta toplayabiliriz. Birincisi ve belki de en önemlisi özel sektörle hükümet arasında bir köprü olmak, onların sesi olmak. İkincisi firmalara nasıl daha fazla büyürsünüz, nasıl yurt dışına açılırsınız diye yol göstermek. Üçüncüsü üniversitelerle, okullarla işbirliği yapıp geleceğin girişimcilerini yetiştirmek. Dördüncüsü, ekonominin röntgenini çekip raporlar hazırlamak. Ve son olarak da ihracat gibi uluslararası ticaret için gereken o resmi belgeleri düzenlemek. İşte bu söz aslında TOB'un felsefesini tek cümlede özetliyor. Yani diyorlar ki, bizim için mahalledeki küçük esnafla binlerce kişinin çalıştığı dev sanayici arasında bir fark yok. Biz bu yelpazenin tamamının ortak sesiyiz. Bu, kapsayıcılıklarını vurgulamak adına çok önemli bir mesaj. Şimdi, bu organizasyonun ne kadar büyük bir yapı olduğundan bahsettik durduk. Gelin bu büyüklüğü biraz da rakamlarla somutlaştıralım çünkü rakamlar gerçekten çok şey anlatıyor. İlk sayımız 365.
Yani yılın her gününe bir oda veya borsa düşüyor gibi düşünebilirsiniz. İşte o dev şemsiyenin altında tam 365 tane oda ve borsa var. Bu, ülkenin her köşesine yayılan ne kadar geniş bir ağları olduğunu gösteriyor. Ve şimdi asıl dudak uçuklatan rakama geldik. Yaklaşık 2 milyon. Bu, TOB'a bağlı odalara kayıtlı olan işletme sayısı. Yani Türkiye ekonomisinin kılcal damarlarına kadar nasıl işlediklerinin en net kanıtı bu rakam. Ve son olarak 81. Yani Türkiye'nin 81 ilinin tamamında varlar. Edirne'den Hakkari'ye ülkenin ekonomik nabzını her an, her yerde tuttuklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama durun, TOB'un etkisini sadece ekonomiyle, fabrikalarla, şirketlerle sınırlı sanıyorsanız yanılırsınız. Aslında konuştuğumuz şey bundan çok daha büyük, çok katmanlı bir ekosistem. İşte bu tablo, madalyonun iki yüzünü de bize çok net gösteriyor. Bakın, sol tarafta TOB'un sosyal yüzünü görüyoruz. TOB, ETÜ gibi bir üniversite kuruyor, kadın ve genç girişimcileri destekliyor, yani doğrudan insana ve geleceğe yatırım yapıyor. Sağ tarafta ise Türkiye'nin otomobili TOG gibi dev bir teknoloji projesinin veya KGF gibi ekonominin can damarı olan finansal yapıların tam merkezinde yer alıyor. Bu hem beyne hem de kasa gücüne aynı anda oynamak gibi bir şey. Zaten TOB'un bütün vizyonu da bu denge üzerine kurulu diyebiliriz. Amaçları sadece bugünün sorunlarını çözmek değil, aynı zamanda geleceğin ekonomisini de şekillendirmek. Teknolojiye, inovasyona ve en önemlisi, taze fikirleriyle geleceğe inşa edecek o pırıl pırıl genç girişimcilere odaklanmış durumdalar. Evet, kökleri Osmanlı'ya dayanan, Cumhuriyet'le birlikte devleşen ve bugün Türkiye ekonomisinin tam kalbinde yer alan TOB'un hikayesi özetle böyle. Peki, şimdi asıl soru şu, siz ne düşünüyorsunuz? Bu kadar köklü ve devasa bir yapı, dijitalleşmenin ve yeşil dönüşümün dünyayı yeniden yazdığı bu yeni çağda, Türkiye'nin lider motoru, lokomotifi olmaya devam edebilir mi? Yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere.